Tülay'dan Örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün harika bir model başlayacağız. Modelimde kullanacağım ip bebe yünü. Şöyle orta kalınlıkta bir ip. Şişlerim 3 numara. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimizi alarak başlayalım. Şu şekilde birinci ilmeğimi aldım. Bu model için ilmek sayısı 2 ve 2'nin katları. Yani çift sayıda olması gerekiyor. Yapacağımız örgüye göre o şekilde ayarlayacağız. Ben şöyle çok küçük bir anlatım yapacağım. Onun için az bir ilmek sayısına ihtiyacım var. 2, 4, 6, 8, 10. Şöyle göstereyim. 10, 11, 12 ilmekle modelimi kuracağım. Şişimde 12 ilmeğim var. Modelin birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Modelin aralarında haroşa var arkadaşlar. İlk başlangıcı da öyle yine. Haroşalı bir model. Onun için birinci sıradan itibaren 6 sıra düz öreceğiz. 3 diş haroşa lastik oluşturacağız. Birinci sıra ön yüzünde. Hemen ilmeklerimi alınca başladım ben. Birinci sıra ön yüzünde düz ördüm. İkinci sıra arka yüzünde yine ilmeklerimi düz örüyorum. Modelimiz 12 sıradan oluşmakta. Gayet güzel ve gösterişli modellerden. İkinci sırayı da düz örerek tamamlayalım. Videoyu kesmiyorum. İlmek sayım az olduğu için bütün sıraları beraber örelim. Üçüncü sıra arka yüzündeyim. Pardon, üçüncü sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi yine düz örüyorum. Evet, şöyle. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra yine ilmeklerimi düz örüyorum. Beşinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra ilmeklerimi düz örüyorum. Altıncı sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra ilmeklerimi düz örüyorum. Yedinci sıra ön yüzündeyim. Bakın 3 diş haroşamız oluştu şimdi. Yedinci sıra ön yüzünde ilmeklerimizi yine düz örerek devam ediyoruz. Yedi sırayı düz ördük. Arka yüzünde, ön yüzünde düz örerek 7 sırayı tamamladık. Kenar ilmeğimi de düz örüyorum yine ben. Bakın şöyle. 8. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra ilmeklerimi ters örüyorum şimdi. 8. sırada ilmeklerimizi ters örüyoruz. Dokuzuncu sıra ön yüzündeyim.
Şöyle. 9. sıra ön yüzünde kenar ilmeğinden sonra bir ters bir düz öreceğiz ilmeklerimizi. Düz ilmeğimizi 2 kez örüyoruz. Bakın, bir ördüm, şişimden çıkarmadan aynı ilmeği tekrar ördüm. Bir sonraki sırada ilmeğimin boyunu uzatacağım. Bir sonraki ilmeğim ters, bir düz, bir ters. Düz ilmeği 2 kez örüyorum. Şöyle. Bir sonrakini ters örüyorum. Son ilmeğim ters, daha sonra kenar ilmeğimi düz ördüm. 9. sırayı tamamladım. 10. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonraki ilmeğim düz. Bunu düz olarak ördüm. İpi kendimden tarafa aldım. Bakın şöyle, şu 2 kez ördüğüm ilmek var. Bunu şu şekilde alarak örmeden aldım yani. Sağ şişime. İpim kendimden tarafta. Bir sonraki düz olarak ördüm. Bu ilmeğimi örmeden aldım. Bir sonraki düz, ipi kendimden tarafa aldım. Bu ilmeğimi örmeden aldım. Bir sonraki düz, ipi kendimden tarafa aldım. Bu ilmeğimi örmeden aldım. İpi kendimden tarafa aldım. Bu ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimi düz ördüm. 11. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi, yani bakın, birinci ilmeğim düz olarak ördüm. İkinci ilmeğim ters ördüm. Bu uzun olan ilmeğim düz, bir sonraki ters olarak örüyorum. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters örerek sıramı tamamladım. 12. sıra arka yüzündeyim, son sıramız. Kenar ilmeğinden sonra bir artırma yaptım. Sıradaki 2 ilmeğimi, bakın, birinci düz, ikinci ters olan ilmeğim. İpi kendimden tarafa aldım. Bu 2 ilmeğimi ters örerek kestim. Tek ilmeğe düşürdüm. Şöyle. Önce bir artırma, sonra sıradaki 2 ilmeğimizi ters örerek keselim. Son sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz. Önce artırma, daha sonra düz ve ters olan ilmeğimi ikisini bir ters örerek kesiyorum. Evet. Modeli bir kez kurduk. Model böyle devam ediyor. Sıra başında artırma yapmıştım. Sıra sonunda artırma yapmadan kenar ilmeğimi ördüm. Modeli bir kez kurduk arkadaşlar. Bakın, model böyle devam ediyor. İkinci model kurulumunda burada birinci sırada ne yaptıysak aynısını yaparak devam ediyoruz. Yani 7 sıra düz örüyoruz burada. 7 sıra düzü ördükten sonra 8. sırayı ters örüyoruz. Daha sonra buradaki işlemleri yapacağız. Anlaşılmayan yer olduysa videoyu tekrar baştan izleyebilirsiniz. Modelde kaydırma yok. Birinci modeli nasıl yaptıysak ikinci modeli de aynı şekilde yapıyoruz. Bunu da daha önce hazırladım. Şöyle. Model böyle devam ediyor. İlerlemiş hali böyle olacak. Şöyle yakın göstereyim. Bakın. Gayet güzel. Şöyle zarif bir görüntüsü var. Haroşalı model. Bakın, araları haroşa. Şu alttaki haroşayı isterseniz biraz fazla da yapabilirsiniz. Lastik görüntüsü olmasını istiyorsanız. Modelin arka yüzü de
Şöyle her iki tarafta kullanılabilir bu modelde. Özellikle atkı yapımında da kullanabilirsiniz. Etol şal yapımında da kullanabilirsiniz. Her iki tarafın kullanılacağı için. Yani yetişkin örgülerinde, çocuk örgülerinde hepsinde kullanabilirsiniz. Bluz yapımında, süveter yapımında, bebek battaniyesi yapımında hepsinde kullanabileceğiniz güzel, yapımı kolay, çabuk ilerleyen modellerden. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.